Herkese merhaba. Bugün evrende şimdiye kadar şahit olduğumuz en ağır kara delik çarpışmasının gizemli hikayesine dalıyoruz. Bu öyle bir sinyal ki ya kara delikler hakkında bildiğimiz her şeyi değiştirecek ya da sadece gelişmiş makinalarımızın bize oynadığı bir oyun çıkacak. Her şey 23 Kasım 2023'te başladı. O gün kütle çekimsel dalga gözlemevleri, hani şu uzay zamanın dokusundaki en ufak titreşimleri bile lazerlerle yakalayan devasa dedektörler var ya, işte onlar, öyle şiddetli bir çarpışma duydular ki gelen sinyal bildiğimiz evren kurallarının bazılarını resmen yerle bir ediyordu. Bu çarpışmanın sonucunda ortaya çıkan şeye bir bakın. Güneşimizin tam 225 katı kütleye sahip devasa bir kara delik. Yani gerçek bir kozmik ağır siklet şampiyonundan bahsediyoruz. Hani bunu bir yere oturtmak gerekirse önceki rekor sahibi GW190521'di ve o bile yaklaşık 140 güneş kütlesiyle inanılmaz sayılıyordu. Bu yeni keşif o rekoru açık ara farkla ezip geçti. Resmen şampiyon değişti. Ama bakın, bu keşfi bu kadar akıl almaz kılan şey sadece boyutu değil, asıl mesele şu: bizim en sağlam teorilerimize göre, yani yıldızların nasıl doğup yaşayıp öldüğünü anlatan modellere göre, böyle bir kara deliğin tek bir yıldızdan doğması mümkün değil, imkansız. Yani teknik olarak karşımızda var olmaması gereken bir şey duruyor. Zaten gizemin kalbinde de birleşenlerin ta kendisi var. İkisi de kütleleriyle teorinin "yok, burada kara delik oluşamaz" dediği o meşhur yasak bölgeye düşüyor. Yetmezmiş gibi ikisi de kendi etraflarında inanılmaz bir hızda fırıl fırıl dönüyor. Yani kısacası aynı anda birden fazla kozmik kuralı çiğniyorlar. İşte bu yüzden onları bulmak bu kadar büyük bir olay. Çünkü bir yanda yıldızların çökmesiyle oluşan nispeten küçük kara delikler var, diğer yanda da galaksilerin merkezindeki süper kütleli canavarlar. Bu ikisi arasındaki o devasa boşluğu dolduruyor olabilirler. Yani yıllardır aradığımız o meşhur kayıp halkalar belki de bunlardır. Peki, madem bu imkansız nesneler tek bir yıldızın ölümüyle oluşamıyor, o zaman nasıl var oldular? Bilim insanlarının aklında bir numaralı bir senaryo var. En güçlü teoriye bunların doğrudan yıldızlardan doğan ilk nesil kara delikler olmadığı, aksine daha önce birleşmiş olan daha küçük kara deliklerin çocukları, hatta torunları oldukları düşünülüyor. Bilim insanları buna hiyerarşik birleşme diyor. Bunu kozmik bir soy ağacı gibi hayal edin. Her nesil bir öncekinden daha büyük ve daha hızlı dönüyor. İki küçük kara delik birleşiyor, daha büyüğünü oluşturuyor, sonra o da gidip başka bir partner buluyor, onunla birleşiyor ve bu zincirleme reaksiyon sonunda karşımıza çıkan bu devasa ve hızlı dönen canavarları açıklayabilir. Kulağa oldukça temiz bir çözüm gibi geliyor, değil mi? Ama ya kanıtın kendisi sorunluysa, ya duyduğumuz sinyal bize hikayenin tamamını anlatmıyorsa? İşte burada çok ilginç bir alternatif teori ortaya atılıyor. Ya bu gözlemlediğimiz aşırı yüksek dönüş hızı gerçek değilse? Ya sadece bizim o inanılmaz hassas dedektörlerimizdeki minicik bir hatanın yarattığı bir göz yanılsamasıysa? Bu minik hatalara mikro glitch ya da mikro hata diyorlar. Düşünün, dedektördeki anlık bir elektronik gürültü ya da minicik bir titreşim, bunlar sinyalin içine sızan küçük parazitler. O kadar küçükler ki yakalamak neredeyse imkansız, ama bir o kadar da güçlüler ki bütün ölçümlerimizi alt üst edebilirler. Bu simülasyon sorunu çok net gösteriyor. Mavi çizgi, gerçek, temiz sinyal. Yeşil olan o minik mikro hatalardan biri. Bu ikisi üst üste gelince bizim dedektörümüzün gördüğü şey turuncu çizgi oluyor. Yani bozulmuş, aslında sahte bir sinyal. Kısacası böyle bir mikro hata gerçek sinyalin içine bir hayalet gibi saklanıp bize sıradan bir kara deliği sanki acayip hızlı dönüyormuş gibi gösterebilir. Ve işte en can alıcı nokta da burası. Araştırmacılar oturup bir hesap yapmışlar. Demişler ki, son gözlem döneminde kaydettiğimiz 86 olaydan en az bir tanesinin her iki dedektörde de aynı anda böyle bir mikro hatayla kirlenmiş olma ihtimali nedir? Ve buldukları cevap ne biliyor musunuz? Neredeyse %100. Bu demek oluyor ki bu gördüğümüz acayip sinyalin aslında bir veri hatası olma ihtimali hiç de düşük değil. İşte bu durum, bilim dünyasını dev bir soru işaretiyle ve iki heyecan verici senaryoyla karşı karşıya bırakıyor. Yani önümüzde iki büyük olasılık var.
Ya evren hakkındaki anlayışımızı kökünden değiştirecek yeni ve egzotik bir kara delik türü keşfettik, ya da bu olay, evreni dinlemenin ne kadar hassas bir iş olduğunu ve verilerimizi ne kadar titizlikle ele almamız gerektiğini hatırlatan çok güçlü bir ders. Aslında her iki durumda da bilim kazanıyor. Çünkü GW231123 bizi hem evren hakkındaki teorilerimizi gözden geçirmeye hem de onu dinlemek için kullandığımız aletleri daha da mükemmelleştirmeye itiyor. Zaten bilim de tam olarak bu tür zorluklarla ilerler. Ve tabii ki bu hikaye burada bitmiyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Bilim insanları şu anda bu gizemi çözmek için verileri kelimenin tam anlamıyla didik didik ediyor. Her bir olasılığı tekrar tekrar test ediyor. İşte bu sorunun cevabı ne olursa olsun, evrenin en gizemli ve en aşırı nesnelerine dair bilgilerimizi önümüzdeki yıllar boyunca şekillendireceği kesin.